hoş geldiniz. Welcome everybody. Şimdi bugün iki tane yemek gösterisi yapacağız. Chef Musa is going to share two recipes with you today. Bu maş özellikle ülkemizin güneydoğu kesiminde çok yaygın olarak bilinir. The mung beans are used a lot in the southeastern part of Turkey in their cuisines. Bunu batı tarafı bilmez. The western part of Turkey is not familiar with this bean. Bundan çorba, pilav, köfte. From this mung beans we make pilavs, soups, and köftes, Turkish meatballs. Ve tatlısı yapılır. And they even do a dessert with these beans. Şimdi bugünkü yapacağımız maş piyazı. The dish we're going to prepare today, the mash piyazı or the mung bean salad. Özellikle kadınlar IMC usulü birlikte anlaşırlar. So the women in the, let's say a village, they talk to each other and plan it out on when they're going to have this dish. Evde hazırlanır. They prepare it at home. Ve hamama götürürler. And they take it to a Turkish bath. Ve bunu hamamda kese sonrası. So after they're in the bath, after their soğukluk bölümünde yufka ekmeği. So after the hot part of the bath, when they go into the cold part, they share it there. Bu hem çiğden yapılır, bütün malzemeler çiğden. So there's two ways of doing. You do it with the ingredients raw. Hem de yarısı pişmiş, yarısı çiğ olarak da. Another way is half is raw, half is cooked. Şimdi biz yarısı pişmiş ve yarısı çiğden yapacağız. So the way he's going to demonstrate today is half is cooked and half is raw, the ingredients that he's going to put together. Zeytinyağı olmazsa olmazı. Olive oil is the essential ingredient in this dish. Evet. Lokanta ne kadar zeytinyağı kullandığını söyle istersen. Evet, sen söyle istersen. 100 kilo mu? So in their restaurant, günde 5 teneke 18 litrelik zeytinyağı. So in their restaurant, they use 5 cans, 18-liter cans of olive oil. That's almost about 100 liters, which translates to about 20 gallons, 20 to 24 gallons. So he adds in the red pepper to the onions. Biraz ceviz. Walnuts. Taze soğan. Green onions, scallions. Evet. Reyhan. Basil, fresh basil of course. There's another type of basil that we use in Turkey, which is similar to opal basil, but it still has some green highlights on it. That's usually what he would use in this dish. Pul biber, olmazsa olmaz. Some pepper flakes. Sumak. Sumac, not poison, it's the spiced sumac. Maş. And the mung beans that were cooked earlier. Chef Burak, you mentioned that olive oil is heavily used in the cuisine. Are there any other fats that he would typically cook with, or is olive oil like the go-to most of the time? Zeytinyağı dışında hangi yağları kullanırsınız normalde? Bunun için başka bir yağ kullanır mısınız? Şimdi yoksa? bunun olmazsa olmazı zeytinyağı ama çorbada mutlak. So in this dish it's olive oil, but if you were preparing a soup, tereyağı mı? Tereyağı ve Yeah. kemik suyu. So if it was being used in a soup, he would prefer to use butter and some Biraz daha zeytin. beef broth or lamb broth, in that sense. So he's just seasoning it with salt and pepper. Şimdi bunu buraya aldık. Just gonna put that aside there. Kapattık herhalde değil mi? Couple of those.
Bunda acemiliğim var. Bu tür malzemeleri pek kullanmıyorum. Yeah, so we're not familiar that much with this type of cooktop. Sarımsak, So he's adding nane, mint, maydanoz, garlic, yine bir parça. parsley, and Evet. some more basil. Bunlar biraz çok çekirdekli. Hani iyi bir nar değil. This, Ama- so he prefers a pomegranate that's Daha sulu çekirdeği larger, olanlar. larger seeds that have more juicy seeds, I guess. Larger seeds that have more body in them, Zeytin. and then adding the olives that Şimdi burada green olives that he zeytini quartered. hani daha çok maş boyutunda doğranırsa Yeah. hani So if the olive is the size is closer to the size of the bean, gibi. it looks Şunun nicer. gibi. Hani There's a variety of textures and flavors and contrasts going in here. Is that very typical in the Turkish cuisine? It really creates that kind of craveability to go back for more and more bites? nar ekşisi. So he's adding some more pomegranate, Yine bir parça zeytinyağı. şey soruyor arkadaş. Evet. Bu değişik tat, birçok değişik tat var bunun içinde. Yani bu Türk mutfağını da birçok yemek bu şekilde mi hızlanıyor? Aslında çok uçuk tatlar var. Yeah. So there's lots of contrasting flavors in Turkish cuisine. Yani mesela çok acı olduğu gibi çok baldan yapılan, pekmezden yapılan. It can be very spicy, but on the same time be prepared with a sweet molasses or honey, different dishes. So that has the contrast. Zengin bir coğrafya. So Turkey has a very rich geography, and people have lived there, over the past 10,000, 12,000 years. There's a lot of Buna inanın bu coğrafyanın zenginliğini kendi bölge insanımız dahi sahip değil. unfortunately, even in Turkey, people don't realize how rich the culture is, or they don't recognize how rich the culture that they're living in is. You weren't kidding when you said he loves olive oil. Yeah, he does love Evet. Biraz mesela bu acı bunun aynı şekilde kuru elmalı ve üzümlü. So this is a little spicy with the pepper flakes, but there's a different version that they can use with dried apples, kuru elma ve Kuru elma, kuru üzüm, or they kuru can make armut, ceviz So it can be prepared with dried apples, pears, ve pekmez. grapes, Pekmez. and use molasses, a great molasses. Mesela onda maşı sadece bir parça tereyağıyla öldürüyoruz. In that, you just slightly cook the mung beans in some butter. Evet. Would this dish be something served always warm? Could it be room temperature, different times of the day? How would this typically be served? Nasıl bunu servis edilir? Yani sıcak, soğuk, günün hangi saatinde, neyle? Şimdi bunun mesela bu şekilde yerseniz de çok güzel bir tad alırsınız. Aynı zamanda soğuk olarak da yerseniz. So again, it's up to your preference. You can have it warm as it's cooked right away, or you can save it for later. Özellikle yeşilliklerde mutlak taze olması, yani solmaması. Hani bekletip yeşillikleri soldurmak değil. Ne kadar taze olursa o kadar lezzetli olur. So the fresh herbs need to stay fresh and vibrant, so that it doesn't Örnek look. olarak mesela nane önceden doğrandığı için rengini görüyorsunuz. So when you cut the, as you can see, when you cut the parsley, I mean the mint far ahead, buradakiyle it bunu- turns on you. Bıçak değdiği andaki farkı görüyorsunuz. So zaten. he's just showing the difference between how it changes as soon as the knife touches the mint. Ben bütün ürünlerde tazeliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. So again, he believes to use the freshest possible ingredient at the last possible moment. Şimdi yapacağımız lor dolması. So we're going to prepare the lor dolma now. Lor referring to the fresh cheese.
Bu lorun ana malzemesi daha çok efelik ya da evelik diye bir şey var. Yaprak yabani yetişir bu. So this dish usually is prepared with a wild plant found in the forest called efelik. I'm not sure how to translate that, but it's a wild green. And today he's going to show it with sorrel. Ona yakın şey de Yeah, the burada closest thing to that leaf is the sorrel. kuzu kulağı diye bir şey. Böyle mayhoş bir ot, ekşi. So this is the. If you're not familiar with sorrel, it has a tangy flavor. Bu dolmada Doğu Anadolu. Mesela diğeri Güneydoğu'ydu. Bu da daha Doğu Anadolu. So the first dish that we showed was from the southeast part of Turkey. This is from the east part of on the Iran border side. Doğu Anadolu'nun daha kuzey tarafı. The northern side of the Evet. east. So yeah. Buradaki ana malzeme bulgur. So the ingredients in this dish, he has bulgur, fine bulgur, Bulgur, soğan, kuru Onion. reyhan, some dried mint. Basil, tereyağı, kaymak, butter, some lor, clotted fat, and the lor cheese. Burada da sadece ve sadece o otun olduğu zaman, yani evelik olduğu zaman yaparlar. And this dish is İlkbaharda. prepared in the springtime when this plant is abundant. There's a lot of this plant abundant. O olmadığı zaman kurusundan yaparlar. And if it's not the springtime, they use the dried plant or the dried Yani böyle leaves. pazı gibi şeylerde de yaparlar ama yine ismi lor dolması olur. Orijinal ama Alternative things you can use is like Swiss chard. evet. Şimdi iç harcını hazırlıyoruz şu an. So he's going to show how to prepare the filling. So he's going to blanch the leaves now. Öncelikli olarak yaprakları çok fazla değil hani. So as you can see, just barely dips them in there and shocks them in some ice water. Birkaç saniye bile çünkü bunlar çok yumuşak. They're very tender leaves, so it just takes a few seconds for them to soften up. Suyu kapatabiliriz ya da. Şöyle değil mi? Tamam. Kapattım. Şimdi bu suda beklerken So while that's waiting in the water, öncelikli olarak soğanı çözüyoruz. has anybody tried any other recipe in the book? Most of them just got Okay, okay. I think. I Okay. don't know for sure. And that would be one of the questions I'm going to ask for Chef to think about is if there's 2 or 3 must-have recipes of 550, what's his favorite child? Daha sonra sana şeyi soracaklar. 550 tarif arasında en beğendiğin tarifler hangileri? Tamam. Çok en zor Yes. soru o. It's a very difficult question. Yeah, you're welcome. Bir tanesi bak. So chefs submitted 1,200 recipes, and they've only printed half of them, 550. So look for another book coming up. And he has thousands of more recipes in his research over the years. So he's using butter, as you can see this time, instead of olive oil. Soğana biraz tuz atıyoruz. Salting it, seasoning a little bit with Karabiber. salt and black pepper again.
Bizim reyhanlar daha kırmızı olur. Yeşili de var ama So, as I bunun was mentioning earlier, the basil that we use has this opal purple look to it. We use the green one too, but we're more familiar with the purple opal basil. bulguru koyduk. So this is number one fine bulgur. There's lots of different types of bulgurs, so make sure that it's the fine one. Kaymak. He's adding the cream. Yine bir parça reyhan. Some more basil. Lor buradan geliyor şeyi. Hani dolma, lor dolması. So the dolma gets the name, of course, from the cheese. Fresh cheese. Evet. Bir parça tuz. So he didn't soak the bulgur. The moisture from the cheese is going to let it expand. Is that a typical approach to not soak the bulgur for many of his recipes so that it actually absorbs from the other ingredients? Yes. Soru şeyde, bulguru pişirmeden suya koymadın ama lordaki ıslaklık yetiyor onun Evet, pişmesine. evet. Yes. Evet. Bir de mesela pek çok dolmalarda hep su konulur. Buna asla su kullanmıyor. In many other dolmas that they prepare, water is used, but the significance of this one is there is no water used. Şimdi bunun iki tane şeyi var. Bir damarlı yeri. Hani So you have the stem on one side bir de damarsız yeri. and the side that doesn't have them. So you try to roll it up in the side that doesn't have the stem. Yani damarlı yeri iç kısma gelecek şekilde. So it comes on the inside, the stem side. So the outside is smooth. Evet. Boy olarak enine de yani zevkinize göre So he's going to show you can either do it lengthwise or the width as far as rolling it. evet. Hani bıçakla kesmenize zaten gerek yok. Çok yumuşak. That's very tender, so you don't need the knife. It's just breaks off very easily. Bunu özellikle Erzurum gibi, Bayburt gibi bölgelerde So again, the areas that they use this are eastern part of Turkey, on the closer to the Black Sea, and the northeastern part of Turkey. yarışırlar. Derler ki ne işte biz daha iyi yapıyoruz. So different provinces kind of have a rivalry where they compete as the ones that we prepare are better than the ones you do. That kind of rivalry. İşte siz su koyuyorsunuz And then they gibi hani one part might be using some water and the other part does it without water. bunları the daha actual çok cooking. bölgenin özellikle yani erkekler bundan asla anlamaz. Yani bilmez bunu. The men would have no idea how to do this in those regions. Bizim mutfağımızın hafıza benliğini kadınlar oluşturur. So the women are the ones who are carrying these traditions forward in our Genel culture, and just in general. So dolma is a word meaning to fill in Turkish. I think the Greeks also use it. And it can refer to filling a leaf, any type of vegetable. Şimdi bunu çok hafif şuradan çok hafif So you put the sides a little bit so that it closes up, and then roll it up. ve olmazsa olmazı
güveçe koymak. And he suggests or prefers to use a earthenware pot Odun fırını özellikle. to cook it in. And then if it's a wood burning oven, of course, that would also be very nice. Çok yani lezzetine daha kat kat katkıda bulunur. It definitely increases the flavor if it's cooked in a wood burning oven. So you're just going to finish up rolling those. Anybody have any questions regarding anything? So I'm gonna wait for questions because I know there's some coming. I'm gonna go back to part of his bio that I thought was super interesting about how he studied early on with his uncle in the bakery, as well as how he's kind of given back to teach children to cook. I was hoping he could speak to, starting with kind of his early years of how he got into food, especially as it's many of the women that are doing the cooking, and why he chose to teach the youth nowadays, the young children. Şimdi ben yaklaşık 5 yaşından beri bu işin içerisindeyim. So he's been in the food business since he was 5 years old. Fırının içinde doğdum desem yeridir. So you could say he was born in an oven. Hep genelde baba tarafı gibi söylerler ama ben anne tarafından. Yani annemin babası fırıncı kökenli, So dayılarım fırıncı kökenli. his mother's father was a master baker. His uncles are bakers. All his brothers are bakers. So all his older brothers are bakers. Burada en çok yani 5 yaşında mesela 2 kilometre mesafede bir saat gece, yani sabaha karşı 3-4'te bir çocuğun bırakıldığını düşünün, bir işe gittiğini. So he remembers going to work 3-4 in the morning, about a mile and a half in the middle of the night. Is things that he remembers of from his childhood. Şimdiki akademi hakkında, akademi ve öğrencilere ders verme konusunda. Tamam. Şöyle diyeyim, yani hani mesleğe o yaşlarda başladım ama hiçbir zaman şey etmedim, çok tutkuluydum. So I mean he started at that age, but he always had a passion for it, and I think the passion was given to him by his mom. Ve kendi mutfağımız konusunda çok böyle hani kem gözle bakılıyordu. Yani mutfağımızın So he noticed that overall the society wasn't really realizing what a rich food culture the geography in Turkey has. So he noticed that at an early age, and always had some ideas of preserving or learning more from, especially from the elderly, because those are the ones that were doing all these dishes, and that's the only way of preserving it and moving it to the next generations. Yani böyle insanlar mesela cheesecake'in ne olduğunu biliyordu. So people would know what a cheesecake is, Ya da işte lor dolmasının ya da ketenin ne olduğunu bilmiyorlar. but they would not be familiar with this lor dish, this lor dolma. Bir tane küçük tabak verseler bunu şey yapalım. Daha bu çok büyük oldu. Any questions from the audience? Tabak. The question was, wood burning ovens are going to be obsolete in the future. What would be the alternative way of doing this? Is that correct? Okay. Gelecekte doğaya verdiği kirlilikten dolayı odun yakan fırınlar yok olursa veya az kullanılırsa ona alternatif olarak ne kullanmayı tavsiye edersin? Aslında insanoğlunun bence keşfetmeyeceği şey daha kıyamet gibi. Yani çok alternatifler olduğunu düşünüyorum.
So he Mesele believes there can be lots of different alternatives. The mankind or humankind can definitely find a way of a different way of doing it if that's going to be an issue as far as the environment being with the smoke. burada çok bence temel sorun doğayı katletmeden, yani çok fazla tüketici, çok fazla et yemek ya da çok yani ürünleri saygı duyaraktan bence olması gereken bir şey. Hani So if we respect nature and don't destroy nature, everything should work out evenly. So it's something that we all have to work on. şimdi bizde diyelim ki limon, portakal kabuğunu suyunu sıktın ama çekirdeğini ilaç için kullanıyorlar. So let's say you squeeze the juice of a lemon or an orange, you can use the seeds for medicinal purposes. Kabuğunu reçel için You can kullanıyorlar. use the skin for a jam. Burada aslında tüketim toplumunun klasik geleneksel aileler yaşadığını düşünmüyorum. Özellikle yoksulların böyle bir marifeti yok. Yani doğayı So katleden, yok because eden. we're in a consumer society now, we don't tend to use everything to the fullest. Özellikle metropollerdeki büyük böyle her şeyi metaya çeviren aslında kapitalist sistemin kendisi olduğunu düşünüyorum. So the capitalist system is unfortunately making us consume more and not use everything that is available from that ingredient or from that fruit or vegetable. Evet. Do you know if within the book does Chef offer these types of tips, or is this more of kind of anecdotal from his storytelling? Kitabında bu konulara değiniyor musun yoksa bu sadece şu anda senin söylemin mi oluyor? Aslında Netflix'te böyle hafiften ucundan bir parça söylüyorum. So Kitapta in Netflix, if you Yeah. watch it mentions some of these, and in the book you will see small excerpts, but it's mostly from the Netflix show that he talks about this. Şimdi bunu şöyle Question here in düşünün. the front. Bu en son. Bunun içerisinde dolma olduğunu düşünün komple. Imagine the dolma was inside the Hani bunu- clay pot. Zaman almamak için So because of our time constraints, we're yine kind of speeding soğanı up. tereyağında öldürdük. So we sauteed the onions and the butter, Reyhan karabiber koyduk. added the basil and black pepper. Bu şekilde fırında 20 dakika kaldığı zaman, And you cook it, you bake it off for about 20 minutes in the oven. hatta şunu atabiliriz şu anda da ya da böyle dene. Bunu o içindeki bulgur sütü çekecek. Çok hafif hani nemli bir tat bırakacak. So the bulgur is going to absorb all the milk while it's cooking, and so it will be nice and soft. Mesela şimdi biz bölge insanı bunu nasıl tüketiyor ondan söz edeyim. He's going to explain how the people in the region that this is cooked, how they eat this. Bunun yanında böyle hani protein gibi, et gibi, balık gibi şeyler kullanmıyorlar. They don't consume any meat or fish with it. Bunu yiyecekleri zaman sadece bunu yiyorlar. They Yani just lord when olması they're going to eat için this is the only thing they eat. ya da maş, işte sadece maş yeniliyor. Yani onun ardından tatlı The previous dish that he prepared the same way, they would just eat that and not combine other things with it. ya böyle bir hani beşli kombinasyon var, işte önce çorba gibi, ara sıcak gibi, Yeah. işte So they don't ana have a yemek soup gibi, tatlı first and gibi. then a appetizer. This would be the meal. Gerçekte böyle bir tüketim alışkanlığımız yok. In reality, we don't have eating tradition like that. It's just this one dish in this case. Ama metropollerimizde In the larger cities, işte önce içli köfte, çorba, they will have a soup. They'll have some appetizers, zeytinyağlı ürünler, some other
küçük cold dishes. küçük lahmacun gibi. Flatbreads with some type Ondan of sonra meat on ana top. etli yemek. And then a meat dish or a entree dish. Ardından künefe, baklava And then some desserts Baklava. ve içki. and drinks. Aslında insanın içi tabiri yerindeyse bellaya dönüyor. Bella'nın kelime anlamını So Bella, I don't know. This is Arabic, I believe. Arapçam Bella. büyük bir ihtimalle Arapça. He thinks he believes it's Arabic, but he just says that when you have all that food, your inside is just Yani- too much mixture going on there. Pis bir dere gibi düşünün. It's like a dirty river. Evet. Evet. When do you add the herbs fresh, and when do you add the herbs dry? Soru soruyor. Yemeği yaparken fark etti. Bazı baharatları pişirmeden önce koyuyorsun, bazıları Evet. pişirdikten sonra koyuyorsun. Evet, Bunun evet. nasıl açıklıyorsun veya ne demek istersin? bu Şimdi konuda? şöyle diyelim ki ne tuz, soğanla mutlak birlikte olması gerekiyor. So salt has to go with onions. Şimdi karabiber ya da reyhan ilk başta koyduğunuz anda If you put the black pepper and the basil at the beginning, o ürünle özleşse de o kayboluyor. O you'll lose the kayboluyor. flavor. It takes away from the flavor if you put it too far ahead. Sonda koyduğunuz andan çiğden o kokuyu hissediyorsunuz. Yeah, when you add it at the finishing, the end part of the dish, you still have that aromatic that's coming from the herbs. Halen sağlık sigortaları yok. Most bakers still don't have health insurance. Evet. Şöyle düşünün. Yani bu benim mücadelesini verdiğim şey neredeyse 40 yıl öncesinin bir şeydi. O zaman ülkemizde mutlak duyuyorsunuzdur sürekli böyle bir darbeler silsilesi. So he's been dealing with these issues for the past 40 years. And 40 years ago, there was a lot of political instability in Turkey. Ve ilk başta kazanılmış haklar her darbede kaybediliyor. So people had some rights that they had, but with this political turmoil and the military coups, they lost those rights. Maalesef ülkemin realitesi. Yeah, and unfortunately, this is the reality of Turkey. How difficult was it to get all this knowledge and all these recipes from different parts of the country? Arkadaş soruyor. Bu tarifleri toparlarken ne tür zorluklarla karşılaştın? İnsanlar sana bu tarifleri vermekte rahatlar mıydı yoksa bayağı uğraşmak zorunda mıydın? Şöyle söyleyeyim, ben hani böyle elinde kalemle soru cevap ya da bir kamera eşliğinde hiçbir zaman çalışmadım. So he's never worked with a pen and paper or with a camera going up to somebody and asking for their knowledge or their recipe. Daha çok o yemek yapımında onun bir parçası oldum. Yani ona çıraklık yaptım. He tries to be part of the dish as far as helping the person who's preparing that dish and learning that way. O kişinin yaşanmışlıklarını ve benim yaşamış olduğum şeyleri yani sofrada birlikte çalışaraktan paylaşmam sayesinde bu bilgiler. So he shares his knowledge, and in return, the person that has that knowledge shares their knowledge, and they work together. Mesela bir örnek vermem gerekirse, He's going to give another example. anne 96 yaşında, There was a mother that was 96 years old. zihni yerinde, She was very alert. kızı 70 yaşında. The daughter was 70 years old. Biz anneyle böyle işte sohbet ediyoruz He was talking to the mom, ve bana annenin anlattığı o kadar inanılmaz şeyler var ki kayıtlarımda. so the things that the mom was explaining, it was unbelievable things that Aynı evde yaşadığı kızına anlatmamış bunları. the daughter had never heard of these before. Ve That they were living together. o anda kızıyla neden sen Musa'ya anlattığını bana anlatmıyorsun? So they started bickering or fighting because why are you telling him and you never told me about this stuff?
O da şey demişti, Musa benim arkadaşım gibi, içimden birisi gibi. Musa's like my friend. Çocukluk arkadaşı gibi. I feel like he's my friend from my childhood. Sen kendini sorgula. And diye. he was saying, ask that question to you, why I didn't share this with you. To the daughter, she said. Genelde böyle çalışmalarım. So this is an example, as I said, Ben ona of the yemekle- type of interactions he has with the elderly when he's collecting these recipes. Yemeğin tabii tarihle çok bağlantılı yemek. Bu tarihi veya işte geleneksel yemekleri koruyarak daha modern mutfağa taşımak konusunda ne söylemek istersiniz? Şimdi geleneksel mutfak aslında işte burada şeyi söylemem gerek. Bak, diyalektik sözcüğünün tanımını yapacaksın. Yani hani aslında geleneksel mutfak So traditional kitchens or traditional cooking methods. o toplum değişiminin modernitesini yaşıyor zaten. Modernizmi yaşıyor. So traditional dishes, with everything evolving, also evolve slightly. Mesela bir örnek vermek He's gerekirse, going to try to explain that to us. bizde meftune diye bir yemek var. There's a dish called meftune. Bu 1490'lı yıllara kadar kayıtları var. So he's researched, and there's some written documents backing to the date of 1490. İlk başta yabani bir kökten yapılan bir yemek At the beginning, it describes it as a dish prepared with a wild root. ve yemeğin özelliği ekşili ve hani sumak ekşi olarak sumağın kullanılması. So it has a sour, tangy flavor, and they use sumac in cooking it also. Asya'dan patlıcanı tanıyorlar daha sonra. Further in history, they come in contact with eggplant from the India, Oradan patlıcandan yapılan meftuneyi yapıyorlar. and then the dish evolves into a dish being prepared with eggplant once eggplant was introduced into the geography. Amerika'dan kabağı tanıyorlar. And then the squash is introduced into Turkey from the Americas, Kabaktan meftune yapıyorlar. and the dishes again evolved that it's being prepared with the squash. Afrika'dan bamyayı tanıyorlar Okra comes into the culture from Africa. ve bamyadan meftune The yapıyorlar. same dish is prepared with Aslında okra. toplumlar kendi kültürlerini köklerine sahip çıkarak aslında değişim ve moderniteyi yaşıyorlar. As if we do preserve our traditions and our the way we prepare the dishes, it automatically goes through this. It evolves, I guess. Hatta tekniğe sahip çıkıyorlar. And the cooking technique stays the same, but you can evolve the dish with different ingredients. Örnek olarak mesela İmam Bayıldı duymuşsunuzdur. So some of you might have heard of the dish called imam bayıldı. Şimdi What's İmam Bayıldı'nın the translation to the en eski painting imam? en eski tarifi The oldest recipe that he knows of this dish bütün kızarmış patlıcandan yağda, zeytinyağında kızarmış is patlıcandan prepared with the eggplant fried in pan fried in olive oil, soğan ve sarımsak kavruluyor. and then you also have a mixture of sautéed onions and garlic, Bunun tekrar ikisi birleşip and then you combine the eggplant and the onions and garlic, kısık ateşte pişiriliyor. and continue cooking them together after the combination. Ama yeni dünyadan gelen biber gibi, domates gibi After peppers and tomatoes came into the geography, ve iç harcı da zenginlikler olmaya başlıyor. the filling evolves. You're using those peppers and tomatoes now, Evet. besides Onlar da onions pişiriliyor aynı şekilde. besides onion and garlic. Ama mesela bir modern mutfakla ilgili İmam Bayıldı'nın yorumunu anlatayım. So modern take on this imam bayıldı that he's recently Bir seen. tost ekmeğinin üstüne They take a piece of bread that's toasted. patlıcan kızartması, They put some fried eggplant on top. Kızartılmış patlıcan tost ekmeğinin üstüne konuluyor. Kabuksuz vaziyette.
So as I said, the eggplant, after it's peeled, is placed on top of the bread. 5 tane kuşbaşı patlıcan yine kızartılıyor. Small squared eggplants are fried up also. Bir mayonez ve hardaldan bir sos yapılıyor. A sauce made with mayonnaise and Bu mustard is prepared. ara bölümlere tık 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 şey yapılıyor. They put the mixture of the sauce, the mustard, and Sonra çiğden domates, Mayo. biber, soğan, then they put some raw tomatoes, peppers. Pişmiş olan, kızartılmış patlıcanın kabuklarını da kurutup The peel, Japonların- the peel that was the peel from the eggplant is dried in a humidifier, I guess, or a it's air dried, Japonların and it's sliced very finely, like Bunun üstüne seaweed, fine serpiliyor. seaweed, wakame. Şimdi bunun teknikle bile yakından uzaktan hiç ilgisi yok. This is a bad take on the way of a Hani traditional dish. bunu böyle yapabilirsin. Yani tabii ki modern uygulanma kaçınılmaz bir şey. I mean, you can do this, but it doesn't stay traditional that way. Buna imam bayıldı diyemezsin. You can't call this imam bayıl. You can't keep the same name when you evolve it to that extent. Evet. The question is, if someone hasn't tried Turkish dishes, what are some things that he would suggest? Türk mutfağını denememiş birinin hangi yemekleri tavsiye edersiniz denemelerini? Şimdi öncelikle bu kitapta First of all, the book, iki tanımlama var. İki tanımlama. he has two definitions or two Bir- explanations. Bir geleneksel yemeklerimiz yani So we klasik our yemekler. traditional classical dishes. Mesela diyelim İmam Bayıldı'dan söz ettiğimiz için o bir klasik yemek. Imam bayıldı is one of the classical dishes that Ama would be mesela a Turkish dish. lor ya da maş bunlar yerel yemekler. And the dishes that he prepared today, the lor and the mash salad, are more regional dishes. Öncelikli olarak yani o coğrafyayı bilmek için klasik yemekler, o klasik yemekler bilgisinde tüm bölgeler diye geçer. Yeah. So the classical dishes are in the book are labeled as in all regions. So all regions are familiar with those dishes. Those are the classic dishes. Mesela İstanbul tüm bölgeler gibi. So İstanbul ve bütün bölgeler. Tüm bölge. Türkiye Evet, yani. evet, evet. As I mentioned, it's Istanbul and all other regions in Turkey would be familiar with that dish for the. Hatta bizim aşçılarımız dahi mutlak klasik ve yereli hani bilmesi için önce klasiği bilmesi gerekiyor. So the chefs in Turkey need to know the classical dishes first, and then they can expand to more regional dishes because that's more complex. Mesela siz derseniz ki lor dolması ya da maş piyazı biliyorum derseniz bir Türk aşçı onu bilmeme olasılığı %80. Yeah. So if you ask a Turkish chef if he's familiar with these dishes, the lor or the mung bean salad, 80% of the Turkish chefs would say they're not familiar with this dish. Evet. Bilmiyorum cevap bu. If that explains your question as far as. So in the book, try to look at the classical dishes first, and then you can expand to the regional ones. A huge round of applause for Chef Musa, Chef Burak.